Hiç hayatınızdaki bazı olayların garip bir şekilde hep üstü örtüldüğünü hissettiniz mi? Ya da bir trajedi yaşandığında bunun ardındaki gerçekleri öğrenmenin bir şekilde engellendiğini düşündünüz mü? İşte bugün sizlere Türkiye'de yaşanan korkunç bir hikayeden bahsedeceğim. Atlas Jet 4203 sefer sayılı uçuş. 29 Kasım 2007 gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkması planlanan bir uçak saat 00.51'de nihayet havalanıyor. Kısa bir süre sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na ulaşması beklenen bu uçuş trajediyle son buluyor. Türbetepe. Bu ismi ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama kazanın yaşandığı bu nokta Türkiye'nin havacılık tarihine kara bir leke olarak kazındı. 50 yolcu ve 7 mürettebat hayatını kaybetti. Ama bu hikayede yalnızca bir kaza değil, cevaplanmamış sorular ve emin olun karanlık iddialar var. Şimdi gelin bu kazayı yalnızca bir uçak kazası olarak görmeyelim. Türbetepe'nin ardında saklanan detayları birlikte inceleyelim. Kim bilir belki de gizemin anahtarını bulabiliriz. O gece her şey normal başlamıştı. Atlas Jet'in KK 4203 sefer sayılı uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'na kalktı ve 50 yolcu ile 7 mürettebat taşıyan McDonnell Douglas MD-83 tipi uçak Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na doğru yola çıktı. Ancak bir detay hemen dikkat çekiyordu. Uçak kalkış saatinden yaklaşık 1,5 saat gecikmişti. Bir şitinden geç gelen uçak planlanan saat yerine gece yarısı 00.51'de havalanabildi. Bu sıradan bir iç hat uçuşuydu. Yaklaşık 1 saat sürecek bu yolculuk Türkiye'nin dört bir yanından yolcuları taşıyordu. Yolcular arasında farklı mesleklerden insanlar, tatilciler ve özellikle dikkat çeken bir grup bilim insanı vardı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenecek bir fizik konferansı için yola çıkan bu bilim insanları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın geleceğini değiştirebilecek projelerde çalışıyordu. Saatler ilerlerken uçak Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş rotasına girmişti. Son telsiz konuşması saat 01.36'da yapıldı. Pilotlar pisti gördüklerini ve inişe geçtiklerini bildiriyordu. Ancak bu uçaktan gelen son mesajdı. Çok kısa bir süre sonra uçak radardan tamamen kayboldu. Uçağın iniş rotasında olması gerekirken 18 kilometre uzaklıktaki Keçiborlu'daki Türbetepe'ye çarptığı öğrenildi. Uçağın radardan kaybolmasının ardından başlayan belirsizlik kazanın büyüklüğünü anlamayı zorlaştırmıştı. İlk anlarda uçağın Burdur Gölü'ne düştüğü sanıldı ancak askeri radarlar enkazın koordinatlarını tespit etti. Sabah saatlerinde Keçiborlu'nun Türbetepe bölgesinde 1830 metre rakımlı bir tepenin üzerinde enkazı bulunmuştu. Bölgeye gönderilen helikopter ve arama ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Türbetepe'deki enkaz geniş bir alana yayılmıştı ancak uçak çarpmanın şiddetiyle iki parça ayrılmıştı. Gövde bir yamacın altına savrulmuş, motor ve kanatlar ise tepenin zirvesinde bulunmuştu. Kokpit kısmı tamamen ayrılmıştı. Yolcuların eşyaları, bagajlar ve cesetler geniş bir alana yayılmıştı. Uçakta patlama olmaması içinde fazla yakıt taşımıyor oluşuna bağlandı. Ancak bu kazanın nedenini açıklamak için yeterli bir delil değildi. Dönemin Isparta valisi Şemsettin Uzun enkaz bölgesini ziyaret ettiğinde şaşkınlığını gizleyememişti. Uçak buraya nasıl düştü? İniş rotası değil, sırtın öbür tarafında. Anlam vermek mümkün değil diye konuştu. Bölgede yapılan incelemeler sırasında enkazdan iki önemli cihaz çıkarıldı. Kokpit ses kayıt cihazı ile uçuş veri kayıt cihazı. Bu kara kutular kazanın ardındaki sır perdesini aralayacak en önemli delillerdi. Ancak o sırada kaza nedenine dair net bir bilgi yoktu. Halbuki hava şartları uygundu. Uçak iniş prosedürünü tamamlamış görünüyordu ve teknik bir arızaya dair herhangi bir işaret yoktu. Peki bu kadar düzgün görünen bir uçuş nasıl faciaya dönüşmüştü? Kazanın ardından çıkan raporlar bir yandan cevap sunarken diğer yandan daha büyük sorular doğurdu. Teknik arıza mıydı yoksa pilotaj hatası mı? Yoksa olay bundan çok daha büyük bir gizemin perdesini mi aralıyordu? Bu soruların kaynağı uçakta bulunan yolculardı. Kazada hayatını kaybedenler arasında yalnızca sıradan yolcular ve mürettebat değil, Türkiye'nin geleceğine yön verebilecek çok özel bir ekip vardı. Ve bu kazanın kaderini değiştiren en kritik unsurlardan biriydi. Neden diye soracak oluyorsanız uçakta bulunan yolcular arasında bilim dünyasının parlak isimleri dikkat çekiyordu. Profesör Doktor Engin Arık, Türkiye'de CERN benzeri bir parçacık hızlandırıcı laboratuvarını kurma projesinin başındaki kişiydi. Bu proje Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında devrim yaratabilecek bir girişim. Yanında bu büyük projede görev alan diğer isimler de vardı. Fatma Şenel Boyda, Doğuş Üniversitesi'nde görev yapan bir fizik profesörü. Bir diğeri Özgen Berkol Doğan,
henüz genç bir araştırma görevlisiydi ancak fiziğe olan katkılarıyla gelecek vaat ediyordu. Engin Abat, yüksek lisans öğrencisi ve projede aktif rol alan bir isimdi. İskender Hikmet ve Mustafa Fidan, Türkiye'nin bilimsel atılım hedeflerinde önemli roller üstlenmiş akademisyenlerdi. Bu ekip Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenecek fizik konferansına katılmak üzere bu uçaktaydılar. Kazanın hemen ardından kamuoyunda sabotaj iddiaları dolaşmaya çoktan başlamıştı. Çünkü bu kazada yalnızca bir uçak düşmemişti. Türkiye'nin nükleer enerji, hızlandırıcı fiziği ve bilimsel gelişimindeki kritik bir rol oynayan bir ekip tamamen yok olmuştu. Bu durum şu soruyu gündeme getirdi. Bu bir kaza mıydı yoksa bilinçli bir eylemin sonucu mu? İddialar doğrudan Engin Arık'ın projelerine dayanıyordu. Parçacık Hızlandırıcı Laboratuvarı, Türkiye'nin enerji, bilim ve teknolojide dışa bağımlılığını azaltabilecek bir projeydi. Ancak bu proje, uluslararası arenada bazı çıkar gruplarını rahatsız edebilir. Bu teoriler kazayı bir karartma operasyonu olarak değerlendirilen komplo teorisyenlerinin söylemlerine tamamen zemin hazırlıyordu. Olayda dikkat çeken çelişkilerden birkaçı şunlar. Uçağın düşüş şekli. Teknik raporlar pilotaj hatası ve yer yaklaşım ikaz sistemi arızalı oluşu gibi faktörleri işaret ediyordu. Ancak uçağın iniş rotasının tamamen sapması ve havalimanına bu kadar yakınken türbe tepeye çarpması akıllarda şüphe uyandırdı. Bir diğeri ise bilim insanlarının hedef alınması. Arık ve ekibi yalnızca bir fizik konferansına katılmıyordu. Türkiye'nin bilimsel geleceği için kritik adımlar atan bu ekip bazı grupların çıkarlarını tehdit ediyor olabilirdi. Bugün maalesef hiçbir hızlandırıcımız tıpta kullanılanlar dışında yok araştırma için. Onun için Türk fiziğinin bu hızlandırıcı merkezi çok önemli olacak kuruldu. Biliyorsunuz ülkeler bilim, temel bilim ve teknolojik gelişmeler sayesinde çağdaş seviyeye gelebiliyorlar. Bunun en güzel örneği de, en güzel örneklerinden biri de diyelim, Çin'in. Peki bunlar bir kazadan fazlası mıydı? Kazanın ardından düzenlenen raporlar ve açıklamalar sabotaj teorilerini net bir şekilde çürütemedi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olayın bir sabotaj olduğunu gösteren hiçbir somut kanıt olmadığını belirtti. Ancak kazanın ardında yatan bu anlamsız tesadüf zinciri kamuoyunda şüphelerin devam etmesine neden olmuştu. Peki bu iddialar yalnızca birer komplo teorisi mi? Yoksa ardında bir gerçeklik payı mı var? Bu sorunun cevabı hala netleşemedi. Ancak Türbetepe'de son bulan bu uçuş birçok insanın hakkında şüphelerle dolu bir olay olarak kaldı. Kazanın ardından enkazdan çıkarılan kokpit ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazı kazanın ardındaki sır perdesini aralamak için Almanya'ya gönderildi. Günlerce süren analizler sonucunda kazanın nedenlerine dair ilk bulgular ortaya çıkmıştı. Ancak bu bulgular akıllardaki bazı soruları yanıtlamak yerine daha fazlasını gündeme getirdi. Birincisi pilotların son iletişimi. Kara kutuların verilerine göre pilotlar inişe geçmeden hemen önce gerekli prosedürleri uygulamıştı. Uçak alçalma rotasına ilerliyordu. Ancak 30 derece sola dönmesi gereken uçak yanlışlıkla 30 derece sağa dönmüştü. Bu hata uçağın havalimanına doğru ilerlemesi yerine Türbetepe'ye doğru sapmasına neden oldu. Kaptan pilot tepeye yaklaştıklarını fark ettiğinde düzeltme yapmak için manevra denemişti. Ancak bu manevra yeterli olmadı. Uçağın kuyruk kısmı dağa çarparak büyük bir trajediyi tetikledi. Kazanın en kritik unsurlarından biri uçakta bulunan yer yaklaşım ikaz sistemiydi. Bu sistem uçak tehlikeli şekilde yere yaklaştığında pilotları uyararak kazaları önlemek için tasarlanmıştı. Ancak raporlar bu sistemin kaza anında çalışmadığını ortaya koydu. Raporun öne çıkan detaylarından birkaçı şunlar: harita eksikliği. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nın iniş prosedürlerini gösteren detaylı haritalar uçakta mevcut değildi. Pilotların yorgunluğu. Uçağın kaptan pilotu ve yardımcı pilotu iniş prosedürlerinde yeterli dikkat gösterememişti. Uzun çalışma saatleri ve tecrübe eksikliği kazanın nedenlerinden biri olarak değerlendirildi. Hava trafik kontrolünün gecikmesi. Isparta Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin iniş talebine yanıt vermesi gereken süreyi aştığı raporda belirtilmişti. Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığına gönderilen kaza raporu, kazanın büyük ölçüde bir kontrollü uçuş sırasında yere çarpma olduğunu ortaya koydu. Ancak bu durum kazanın tüm nedenlerini açıklamak için yeterli değildi. Raporun ardından birçok çelişki ve eksiklik dikkat çekmişti. Birincisi, pilotların yön tayini neden bozulmuştu? Rapor, pilotların rotadan sapmasını bir insan hatası olarak tanımlıyordu. Ancak kazanın bu kadar basit bir hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hala tartışılıyor.
Pilotlar yer yaklaşım ikaz sistemi olmadan yönlerini nasıl bu kadar ciddi bir şekilde kaybetmişlerdi? Bu da akıllarda bırakılan en büyük soruydu. Bir diğer çelişki ise kara delik etkisi. Rapor, kazanın bir optik yanılsama olan kara delik etkisi nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti. Bu yanılgı uçağın karanlık bir zeminde uçarken pilotların yer ile gökyüzünü ayırt edememesine neden olabilir. Bir diğeri ise havalimanının teknik eksiklikleri. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda uçakların inişini kolaylaştıracak teknolojik altyapının eksik olduğu raporda eleştirilen bir diğer önemli konuydu. Gözden kaçan birkaç detay ise rapora rağmen kazanın ardında yatan bazı detaylar hala açıklanmıyordu. Örneğin uçak neden bu kadar keskin bir sapma yaptı? Pilotlar neden yere bu kadar yaklaşıncaya kadar tehlikeyi fark edemedi? Yer yaklaşım ikaz sistemi arızası yalnızca bir tesadüf müydü yoksa daha büyük bir ihmalkarlığın parçası mı? Tüm bu sorular kazanın yalnızca bir pilotaj hatası ya da teknik arıza olmadığını düşündürdü. Bazı uzmanlar kazanın ardında daha karmaşık bir zincirin yatabileceğini öne sürdü. Özellikle uçakta bulunan önemli isimlerin ve onların projelerinin varlığı bu olayı sıradan bir kaza olmaktan çıkaran unsurlardan biriydi. Atlas Jet 4203 kazasının ardından hem teknik hem de hukuki boyutlarda yoğun bir inceleme süreci başladı. Ancak bu süreç kazanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını sağlamak yerine kamuoyundaki tartışmaları daha da derinleştirdi. Ulaştırma Bakanlığı'nın onayladığı resmi kaza raporu pilotaj hatası ve teknik eksikliklere odaklanıyordu. Ancak bu rapor kazada ihmali olan kişilerin ve kurumların sorumluluğunu tam anlamıyla ortaya koymadı. Özellikle yer yaklaşım ikaz sistemi arızası, uçaktaki teknik bakım süreçlerini yöneten World Focus Hava Yolları'nın ihmalini gündeme getirdi. Bu sistemin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uçaklarda zorunlu olduğu belirtilmesine rağmen uçağın bu kritik cihazı olmadan uçuş yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Isparta Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin geç yanıt vermesi de eleştirilen unsurlardan biriydi. İniş talebine 10 dakikadan uzun süreli yanıt verilmemesi kazanın yaşanmasına dolaylı olarak katkıda bulunmuştu. Isparta Valisi Şemsettin Uzun, kazanın ardından yaptığı açıklamalarda uçağın düşüş noktasından rota sapmasının şaşırtıcı olduğu vurgulanmış ve bu kazanın daha derinlenmesine incelenmesi gerektiği yönünde görüş belirtilmişti. Kazanın ardından açılan davalar yıllar süren bir hukuki mücadeleye dönüştü. En dikkat çeken davalar uçağın bakımlarını üstlenen World Focus Hava Yolları yöneticileri ve teknisyenlerine karşı açıldı. Bu süreçte alınan önemli kararlar şunlardı. World Focus Hava Yolları Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve ortağı Yavuz Çizmeci, taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğeri ise World Focus teknisyeni Fikri Zafer Dinçer. Yer yaklaşım ikaz sistemi cihazındaki arıza nedeniyle 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü ve Yardımcısı görevi kötüye kullanma suçundan 2'şer yıl hapis cezası aldı. Ancak bu cezalar daha sonra indirimle 1'er yıl 8 aya düşürüldü. Ancak bu cezalar kamuoyundaki tatminsizliğe gidermedi. Birçok kişi kazanın sorumlularının tam anlamıyla hesap vermediğini düşündü. Özellikle yer yaklaşım ikaz sistemi cihazının neden arızalı olduğu, cihazın üreticisi ve denetim süreçlerinde yer alan diğer kişilerin rolü yeterince aydınlatılmadı. Kazanın ardından en çok konuşulan konulardan biri uçakta bulunan bilim insanlarının yürüttüğü projelerdi. Özellikle Profesör Doktor Engin Arık'ın CERN benzeri bir parçacık hızlandırıcı laboratuvarı kurma hedefi kazanın sosyal bilimsel etkilerinin merkezinde yer aldı. Arık, bu projeyle Türkiye'nin nükleer enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmayı ve ülkeyi bilimsel araştırmalarda lider bir konuma taşımayı amaçlıyor. Türk Hızlandırıcı Merkezi projesi Devlet Planlama Teşkilatı tarafından destekleniyordu ve bu projenin gerçekleşmesi halinde Türkiye, enerji ve fizik alanında uluslararası alanda önemli bir aktör haline gelebilirdi. Ancak kazanın ardından bu proje lider kadrosunun kaybıyla büyük bir darbe aldı. Projeyi devralan ekip süreci devam ettirmeye çalışsa da Profesör Doktor Engin Arık ve ekibinin kaybı bu hedeflerin uzun yıllar ertelenmesine neden oldu. Sonuç olarak Atlas Jet 4203 sefer sayılı uçuş ardında birçok soru işareti, acı ve derin bir kayıp bıraktı. Bu trajedi Türkiye'nin havacılık tarihindeki kara bir leke olarak yer alırken aynı zamanda bilim dünyası için büyük bir kayıp oldu. Uçakta hayatını kaybedenler arasında yer alan bilim insanları, Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek projelerde çalışıyordu. Ancak Türbetepe'de son bulan bu yolculuk sadece bu projeleri değil, onların temsil ettiği umutları da yarım bıraktı. Bugün Türbetepe'de yapılması planlanan anıt mezar, bu kazayı ve kaybettiğimiz değerli insanları hatırlatıyor. Ancak bu trajedinin ardındaki sırlar ve çözülmemiş sorular
halen bir cevap bekliyor. Bugün buradaki konuşmamız bitti ama bu hikayeyi unutmayın. Çünkü tarih ancak hatırlanırsa tekrarlanmaz. Türbetepe'nin ardındaki karanlık sırlar belki bir gün aydınlanacaktır. Ancak bu trajediden çıkarılacak dersleri hep birlikte önemsememiz gerekiyor. Evet sevgili izleyiciler, hepinize teşekkür ederim ve bir sonraki buluşmamızda başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.